Kanalıma hoş geldiniz. Bugün haşhaşlı kakaolu güzel bir kurabiye yapacağız. Onun için ilk önce yoğurma kabıma 125 gram oda ısısındaki tereyağımı alıyorum. 1 adet yumurtam var, onu da ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağım var, onu da ekliyorum. Onları şöyle bir önce karıştırayım. Bir çay bardağı pudra şekerim var, onu da ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız, 5 yemek kaşığı irmiğimiz, 3 yemek kaşığı da kakaomuz var. Önce bir karıştırıp sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ederek yoğuracağız. Evet, harcımızı çok güzel bir şekilde karıştıralım. Homojen bir kıvam alsın. Hepsi yani birbirine geçsin malzemelerimiz. Şimdi yavaş yavaş yanıma almış olduğum 3,5 su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Yumuşak bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. Hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamurum var. Şimdi hamurumdan şöyle parçalar alacağım. Cevizden biraz daha büyük gibi bir bezem var şu anda. Yuvarladığım hamurumu sarı haşhaşa batıracağım. Bu esnada bu şekilde tepsimi alıp parmağınızla veyahut da ben şöyle küçük bir oklavam vardı, onu kullanacağım. Ortasına delikler açacağız. Orasını daha sonra süslemek için. Bu şekilde kurabiye hamurlarıma devam edeceğim. Ben size göstermek amaçlı haşhaşa batırdım. İlk önce kurabiyelerinizin hepsini yuvarlayıp tepsinize alıp daha sonra haşhaşlayıp ortalarını delerseniz eliniz daha kolay çalışmanız olur. Ben şimdi o şekilde devam edeceğim. Evet, kurabiye hamurlarının kalanını ilk size göstermek amaçlı haşhaşlamıştım. Şimdi tekrar hepsini cevizden hafif biraz daha büyük şekilde yuvarladım. Şimdi haşhaşımı batıracağım. Tepsime dizip en son olarak da ortalarına delikler açarak süslemek için. Onu da sonra piştikten sonra hep beraber süsleyeceğiz inşallah.
En son olarak da ortalarına çukurlar açıyoruz. Bunu parmağınızla da yapabilirsiniz arkadaşlar bu esnada. Ben küçük bir oklavam vardı, onunla yapıyorum şu anda. Önceden ısıtmış olduğum 170 dereceli fırınıma gönderip yaklaşık 20 dakikada pişecektir. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Evet, kurabiyelerimiz fırında pişerken biz de ıslatmak için şerbetimizi hazırlayalım. 1 su bardağı şekerimi tencereme aldım. Aynı su bardağımla 1,5 su bardağı da su ekleyerek kaynatacağım. Kaynadıktan sonra 6-7 dakika kadar daha kaynatıp altını kapatacağım. 2-3 damla da bu esnada limon suyu damlatacağım tabii şerbetime. Evet, şerbetim kaynamaya başladı. Tam 5 dakika oldu. Bu esnada sıkmış olduğum limon suyumdan 2 çay kaşığı kadar ekleyerek 2 dakika daha kaynatıyorum. Yani toplamda 7 dakika kaynatmış oluyorum ve soğumaya alıyorum. Evet, kurabiyelerim pişti. İlk sıcağı çıktı kurabiyelerimin şu anda. Şimdi soğutmuş olduğum şerbetimin içine bırakacağım. Bir 10-15 saniye bekletip tekrar yerine alacağım. Bu şekilde. Aynı işlemleri bütün kurabiyelerimde uygulayacağım. Evet, şu anda kurabiyelerimin şerbetlerini de çektirdim. Benmari usulü eritmiş olduğum sütlü çikolatam var benim. Benmari usulü yani altında sıcak su bulunan, kabımıza hiçbir ıslaklığı olmadan eklediğimiz çikolatayı bu şekilde eritmemiz. Şimdi eritmiş olduğum çikolatalarımdan orta kısımlarına 1 çay kaşığı yardımıyla dolduracağım. Bütün kurabiyelerimi bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Evet, şimdi çikolatalarımızı koyduk. Biraz Antep fıstığıyla üzerlerine yine dekor yapacağım. Şöyle hemen iri iri kıymış oldum. Evet arkadaşlar, en son Antep fıstığıyla süslediğimiz kurabiyelerimizi sunum tabaklarımıza aldık. Sunum tabaklarımıza şimdi ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Evet, bir görsel şölen diyorum bence. Çok güzel duruyor. Davet masalarımızda kesinlikle olması gerektiğini düşündüğüm bir kurabiye tarifidir.
Sizler de inşallah yapar ve denersiniz bu kurabiye tarifini. Gerçekten misafirlerinize şık bir kurabiye sunmak istiyorsanız bunu da listenizde bulunmasını gerektiğini düşünüyorum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, bana abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Destek verenlere de şimdiden tekrar yine teşekkürlerimi belirtiyorum. Bizi Instagram sayfamızdan da takip ederek yine desteklerinizi devam ettirebilirsiniz. Videolarımı paylaşarak, arkadaşlarınıza önererek benim daha çok video sizlere ekleyebilmemi sağlamanızı istiyorum lütfen. Bu arada en son olarak yine sağlıcakla kalın diyorum şu zor günlerimizde. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.